Merhaba, bu videomuzda vişne likörü yapacağız. Çünkü bazen tatlılarımıza likör koymamız gerekiyor ve hazır satılan likörler çok pahalı. Evde üretmek istiyoruz. Hem de bazen ağaçlarımızdan çok fazla meyve oluşabiliyor. Reçel yap nereye kadar nasıl değerlendireyim derseniz likör yapabilirsiniz. Ben şimdi bu videoda iki ayrı yöntem deneyeceğim. Birinci yöntem alkol kullanmadan doğrudan meyvenin kendi alkolünün oluşmasıyla yapılan likör tarifi. Bu yaklaşık 6 ay sonra sonuçlanacak. Dolayısıyla videoyu yayınladığımda şu andan 6 ay sonra olmuş olacak. Diğer yöntemde de içerisine vodka katarak vişne likörü yapacağım. Daha sonra ikisinin tadını kıyaslayıp hangisinin daha güzel olduğuna karar vereceğiz. Bu vişne likör tarifinde vişneleri 6 ay değil 2 ay bekleteceğim ve üzerine belli bir miktar vodka ekleyerek alkollendireceğim. Vodka'ya ilk aşamada ihtiyacım yok. Sadece malzemeleri görmek için şimdiden koydum. Bunun diğerine göre farkı vişneleri ve şekeri dizerken katmanların arasına baharatı da yerleştirmemizi öneriyor bu yöntem. Şimdi önce vişneleri koyuyorum. Üzerine şekerden araya baharatları koyuyorum. 350 gram vişneye 175 gram toz şeker, 4 adet karanfil, 1 kabuk tarçın koyuyoruz. Baharatları araya koydum. Tekrar vişne koyuyorum. Vişneyi koydum. Üzerine tekrar şeker ekliyorum. Vişne, şeker, arada baharatlar, tekrar vişne, tekrar şeker. Ağzını tekrar sımsıkı kapatıyorum. Bunu vodkalı için olanını not yazdım. Bunu gölgeye koyacağım ve gölgede 2 ay bekleteceğim. 2 ay boyunca ben bunu 2-3 günde bir alıp bu şekilde çalkalayacağım. 2 ay sonunda da süzdükten sonra belli bir miktar vodkayı ekleyip içime hazır hale getireceğim. Nane likörü ve çilek likörüne çok sonra başladığım halde hemen halloldular. Çünkü onlar 10 günde sonuca ulaşıyordu. Vişne likörü içinse ilk aşamaya geldim. Vişne likörünü iki farklı teknikle yapacağımı söylemiştim en başta. Birisi 2 ay gölgede bekledikten sonra içerisine vodka katılarak yapılan, diğeri de 6 ay beklenip vodka katılmayan versiyon. Şimdi ben içerisine vodka katacağım versiyonu beklettim 2 ay. Her gün çalkaladım ve artık tadım zamanı geldi. Evet, şimdi vişne likörümü süzerek şişemi dolduruyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı kadar vodka katacağım. Şimdi sıra geldi 1 su bardağı vodkayı katmaya.
Pastaları, çikolataları koymak için hazırlamıştım onları ama arada içiyorum. Çok lezzetliler. Umarım vişne de aynı başarıyı gösterir. İyice çalkalıyorum. Arada gazını alıyorum. Tekrar çalkalıyorum. Evet. Vişne likörümüz hazır. Nasıl oldu? Şöyle kendi hazırladığım bir şişe elbisesi var. Onu da giydirelim. Oh, güzel. Ama bu daha şaraba benziyor. Güzel, çok güzel. Lezzetli bir şaraba benziyor. Nane ile çileği daha çok beğendim. İnanılmaz lezzetliydi. Bu da benim gibi şarabın tadını sevemeyenler için onun yerine içebilecekleri likörle şarap arası bir lezzet olmuş. 350 gram vişneden deneme yapacağım. Ve aynı zamanda böyle etiketler hazırladım. Vişne alkolsüz yazdım buna. Böylece hangisini hangi yöntemle yaptığımı karıştırmayacağım. Gerekli malzemeler: 350 gram vişne, 175 gram toz şeker, 4 adet karanfil, 1 adet kabuk tarçın ve ağzı sıkı kapanan cam bir kavanoz. Şimdi önce vişneleri ve şekerleri sırayla katman katman yerleştiriyorum. Aslında ben tarçınla karanfili şimdiden koydum ama onlara ilerleyen aşamalarda ihtiyacım olacak. Bir sıra vişnemi koydum. Üzerine biraz şeker koyuyorum. Ben de bunu ilk kez deniyorum. Bakalım hangisi güzel çıkacak. Tabii ki bu yöntem güzel olmasını tercih ederim. Çünkü sadece maliyeti vişne ve şekerden oluşur o zaman. Ama 6 ay bekleme gibi bir zaman maliyeti var. Şimdi üzerine kalan vişneleri ekliyorum. Kalan vişneleri ekledim ve kalan şekeri de üzerine döküyorum. Şimdi bunu cam kavanozun kapağını sıkıca kapatıyorum. Ve bunu güneş gören bir yere koyuyorum. Ve ara sıra bu kavanozu bu şekilde sallayıp karıştıracağım. Bir ay sonra şeker eriyip vişneler suyunu bıraktıktan sonra bu baharatları temiz bir tülbente koyup kavanozun içerisine bırakacağım. Daha sonra da kavanozu güneşten alıp gölge bir yere dolaba yerleştireceğim. Yine ara sıra sallayacağım. 6 ay sonra içine alkol koymadan hazırladığımız vişne likörümüz hazır olacak. Şimdilik bu aşamadayız. Güneşe bırakacağım bunu. Merhaba, vişne likörü videomu başladıktan 6 ay sonra tamamlıyorum. Vişne likörünü şu şekilde yaptım. Zaten bir kısmını videonun başında görmüştünüz. Bir tanesine daha az beklettim, 2 ay kadar. İçerisine vodka kattım belirlenen ölçüde ve bu şekilde bir vişne likörü hazırladım. Diğerlerine göre daha keskin bir likörüm oldu. Ve bir miktarında
ayırdım ve içerisine vodka katmadan kendi kendine liköre dönüşmesini bekledim. Bunun için 6 ay beklemem gerekti. Nasıl olacağını bilmediğim için az bir miktar hazırladım. Tadımını yapacağım. İkisini kıyaslayacağım. Bakalım hangi yöntemle daha güzel bir likör elde ediyoruz. 6 ay boyunca başlarda her gün, sonra da haftada 2 kez likörümü çalkaladım. Şimdi süzüyorum. Şimdi oluşan likörle eşit miktarda suyu üzerine ekliyorum. Güzelce çalkalıyorum. Şimdi vodka ekleyerek yaptığım vişne likörü ve vodka eklemeden yaptığım ama 6 ay beklediğim vişne likörüm yan yana. İkisinden de bir miktar tadım yapacağım. Bakalım hangisi daha güzel. İkisini de az az dolduracağım. Yarısı kadar, çünkü hem 2 bardak içmek var hem de bu nane ve çileğe göre biraz daha güçlüydü. Ve benim de alkole karşı dayanıklılığım biraz düşük. İkisini kıyaslayalım. Renk olarak baktığımda vodka katmadığım vişne likörü daha açık renk. Diğeri daha koyu. Neden bilmiyorum. Koku evet, alkol kokusu bunda daha yoğun. Muhtemelen bu daha güçlü, bu daha hafif. Önce hafif olandan tadıma başlıyorum. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. İçine vodka katmadım. Kendinden alkollenen 6 ay sabrettiğim vişne likörümü çok beğendim. Diğerini evet güzel ama daha keskin. Belki içine daha az vodka katsam daha çok sevebilirdim. Benim için biraz acı geldi. Daha sert sevenler için vodkalı tarifi öneriyorum. Hem daha çabuk elde ederler. Benim gibi daha hafif sevenlere de 6 ay beklenen tarifi öneriyorum. Deneyin, siz de kıyaslayın. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Tabi deneyip yorum yazmanız 6 ayı bulacak. Merakla bekliyorum. Görüşmek üzere.